Düşünün bir an. Hayatınızın en zor anında her şey üstünüze yıkılırken bazı insanlar nasıl ayakta kalabiliyor? Nasıl kırılmıyor? Nasıl devam edebiliyor? Bu sorunun cevabı şans değil, kader değil. Tamamen öğrenilebilir bir beceri. Duygusal dayanıklılık. Bugün size psikoloji biliminin ortaya koyduğu 4 somut adımı anlatacağım. Bu adımlar fırtınalı anlarda bile sarsılmaz kalmanızı sağlayacak. Ama önce size bir şey sormam lazım. Siz hiç tam anlamıyla çökmüş hissettiniz mi? Sanki bir daha toparlanamayacakmış gibi. Eğer evet dediyseniz, yalnız değilsiniz. Araştırmalar gösteriyor ki her 3 kişiden biri yaşamının bir döneminde duygusal bir çöküş yaşıyor. Peki neden bazıları bu çöküşten güçlenerek çıkıyor, bazıları ise uzun süre bu karanlıkta kalıyor? Fark ne? Birinci adım, duyguyu reddetme, kabul et. Pek çoğumuz zor bir duygu geldiğinde onu bastırmaya, yok saymaya ya da kaçmaya çalışırız. Ama psikoloji bize şunu öğretiyor. Bastırılan duygular küçülmez, büyür. Sanki onu bir kutu içine kapatıp üstüne oturuyorsunuz. Sonunda patlıyor. Kabul etmekse teslim olmak değil. Aksine bu his şu an burada ve bu geçici diyebilmek inanılmaz bir güç gerektirir. Deneyin şunu. Bir dahaki sefere yoğun bir duygu geldiğinde kaçmak yerine ona bir isim verin. Bu korku, bu hayal kırıklığı. Sadece isimlendirmek bile beyindeki alarm sistemini %30 sakinleştiriyor. Bu basit ama etkili teknik, Dr. Matthew Lieberman'ın UCLA'deki nörobilim çalışmalarıyla kanıtlandı. Duyguyu isimlendirmek, amigdalanın tepkisini düşürüyor. Yani sizi yutan duygu aslında sizin onu yutmanızı bekliyor. Onu tanıdığınızda gücü azalıyor. İkinci adım, hikayenizi yeniden yazın. Bize acı veren olayın kendisi değil, o olay hakkında anlattığımız hikayedir. Düşünün, iş başvurunuz reddedildi. Bir ses der ki, yetersizim, hiçbir zaman başaramayacağım. Başka bir ses ise der ki, bu bana uymuyordu, bir sonraki kapı açılacak. Her iki ses de aynı olayı yorumluyor ama biri sizi dondururken diğeri sizi ileri taşıyor. Peki hangi sesi büyütmeyi seçiyorsunuz? Psikolojide buna bilişsel yeniden yapılandırma denir. Bu egzersizi deneyin. Yaşadığınız zor bir olayı kağıda yazın. Sonra şunu sorun kendinize. Bu deneyim bana ne öğretti? Bu soru sihirlidir çünkü beyni çaresizlikten anlam arayışına geçirir. Anlam bulduğunuzda acı dönüşmeye başlar. Viktor Frankl, Nazi toplama kamplarından sağ kurtulan bir psikiyatrist olarak şunu dedi. Her şey elimden alınabilir. Ama yaşadıklarıma anlam yüklemeyi seçme özgürlüğüm hiç kimse tarafından elimden alınamaz. Üçüncü adım. Kontrol edebildiklerinize odaklanın. Zor anlarda zihnimiz sürekli kontrolümüz dışındaki şeylere yapışır. Başkası ne düşünüyor, ekonomi ne olacak, geçmişte ne yaptım? Bu düşünceler bizi tüketir ama hiçbirini değiştiremeyiz. Stoacı filozoflar buna dikotomi of control, yani kontrol dikotomisi derdi. Bazı şeyler sizin elinizde, bazıları değil. Dayanıklı insanlar bu ayrımı net görür. Pratik egzersiz. Bir kağıt alın. Sol tarafa kontrol edemiyorum başlığını, sağ tarafa kontrol edebiliyorum başlığını yazın. Şu an sizi zorlayan durumu 2 sütuna bölün. Sağ taraftaki listeye bakın. İşte gücünüz orada. Enerjiyi oraya yönlendirdiğinizde hem sonuç değişir hem de kendinizi güçlü hissedersiniz. Araştırmalar gösteriyor ki kontrol odağı içsel olan, yani kendi eylemlerinin farkında olan bireyler dışsal olaylara bağımlı olanlara kıyasla çok daha hızlı toparlanıyor. Dördüncü adım. Bağlantınızı koruyun. İnsanlar zor anlarda genellikle içe kapanır. Kendini izole eder, yardım istemekten çekinir. Oysa nörobilim açıkça gösteriyor. Sosyal bağlantı, beynin stres tepkisini fizyolojik düzeyde azaltıyor. Sevdiklerinizin sesi bile kortizol düzeyinizi düşürüyor. Bağlantı sadece sorunumu paylaşmak demek değil. Bazen birlikte sessizce oturmak, birlikte yürümek, birinin varlığını hissetmek yeterli.
Peki ya çevrenizdeki insanlar yeterince anlayışlı değilse? O zaman güvenli bir alan yaratın. Bir terapist, bir destek grubu ya da bu konuyu anlayan bir topluluk. Araştırmacı Brené Brown'un 10 yılı aşkın çalışmaları şunu ortaya koydu. Dayanıklı insanların ortak özelliği, yalnızlıklarını kabul etmeleri değil, bağlantı arama cesaretleridir. Zayıflık değil, cesaret gerektirir başkasına. Yardıma ihtiyacım var diyebilmek. Şimdi bu 4 adımın neden bu kadar işe yaradığını biraz daha derinlemesine anlayalım. Beyin tehdit algıladığında hayatta kalma moduna geçer. Amigdala devreye girer, kortizol ve adrenalin salınır, prefrontal korteks yani mantıklı düşünme merkeziniz devre dışı kalır. Bu yüzden panik anında mantıklı düşünmek neredeyse imkansızdır. İşte bu yüzden duygusal dayanıklılık teknikleri doğrudan bu biyolojik döngüyü kesintiye uğratmak için tasarlanmıştır. Duyguyu isimlendirmek prefrontal korteksi aktive eder. Yeniden çerçeveleme, tehdit algısını fırsata dönüştürür. Kontrole odaklanmak, öz yeterlilik hissini güçlendirir. Bağlantı ise oksitosini artırır. Bu 4 mekanizma birlikte çalıştığında beyniniz yavaş yavaş yeni bir temel düzeye ulaşır. Buna nöroplastisite diyoruz. Dayanıklılık bir karakter özelliği değil, bir beceridir ve her beceri gibi pratikle gelişir. Peki bu bilgiyi günlük hayata nasıl entegre edersiniz? Büyük değişimler küçük alışkanlıklardan doğar. Sabah rutinine şunu ekleyin. Uyanır uyanmaz, bugün kontrol edebildiğim 3 şey nedir diye sorun kendinize. Bunları yazın. Gün içinde zor bir his geldiğinde bir nefes alın ve o hisse bir isim verin. Sadece bu bile yeterli. Akşam ise şunu deneyin. Bugün beni zorlayan bir şeyi düşünün ve kendinize sorun. Bu deneyimden ne kazandım? Cevabı yazmak zorunda değilsiniz. Sadece soruyu sorun. Ve haftada en az bir kez sizi anlayan biriyle gerçek bir konuşma yapın. Sosyal medya üzerinden değil, yüz yüze ya da sesli. Bu 3 küçük alışkanlık beyninizdeki dayanıklılık devrelerini yavaş yavaş güçlendirecek. Bunu bir maraton olarak düşünün, sprint değil. Size gerçek bir hikaye anlatmak istiyorum. Adını Ali diyelim. Bir gün işini kaybetti. Aynı hafta ilişkisi bitti ve annesi hastalandı. 3 şey aynı anda. Ali için zemin kaybolmuştu. Haftalarca evden çıkmadı, telefonlara bakmadı, yemek yemedi. Bir gün bir arkadaşı kapısını çaldı. Sormadı ne oldu. Sadece gel yürüyelim dedi. O gün hiçbir şey çözülmedi. Ama bir şey değişti. Ali sonradan şöyle dedi. O gün biri yanımdaydı ve dünya biraz daha katlanılır göründü. Bağlantı bir ışık anahtarı gibi değil, bir şafak gibi çalışıyor. Aylar içinde Ali küçük adımlar attı. Günlük tutmaya başladı. Terapiste gitti. Annesiyle vakit geçirdi. Ve yavaş yavaş, çok yavaş toparlandı. Bugün Ali o dönemden bahsederken şunu söylüyor. O süreç beni kırmadı. Beni anlatan bir şey oldu. İşte dayanıklılık bu. Hiç acı çekmemek değil, acının sizi tanımlamasına izin vermemek. 4 adımı bir kez daha hatırlayalım. Birincisi, duyguyu kabul edin ve isimlendirin. İkincisi, hikayenizi yeniden yazın. Üçüncüsü, kontrol edebildiklerinize odaklanın. Dördüncüsü, bağlantınızı koruyun. Bu adımlar sizi fırtınalardan korumaz. Ama fırtınaların içinde ayakta kalmanızı sağlar. Ve belki de en önemlisi, zor anlar sizi tanımlamaz. Sizi kim olduğunuzu, nasıl tepki verdiğiniz tanımlar. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz, zaten bir adım öndeydiniz. Çünkü merak, büyümenin ilk kapısıdır. Bu videoda öğrendiğiniz tekniklerden en çok hangisi size dokundu? Yorumlara yazın. Gerçekten merak ediyorum. Eğer bu içerik size değer kattıysa, lütfen videoyu bir yakınınızla paylaşın. Çünkü dayanıklılık birlikte daha güçlü büyür. Ve unutmayın, sarsılmamak, hissetmemek demek değildir. Hissedip yine de ayakta kalmak demektir. Bu herkesin öğrenebileceği bir beceridir. Sizin de. Görüşmek üzere.